Daha önce... Bir dakika. Ayıp ama insanlara teşekkür etmek lazım. Evet, 1000 aboneye ulaştık. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Bitti. Öncesinde sosyal medya eleştirisi yaptığımız bir videomuz olmuştu. Gel gelelim o günden bugüne köprünün altından çok sular aktı. Ve bu sular kimi zaman bir göl gibi duruldu, kimi zaman ise coşkun dereler gibi çağıldadı. Şimdilerde yine bir sosyal medya platformu sağ olsun bu sular taşkın bir şelaleye döndü. Eleştirilerin hedefindeki bu platform kapatılıp kapatılmama kararı tartışılıyor. İyi ama neden? İnsanların hayırseverlik damarı tuttu da hayırseverlik piyangosu vurmuş bu insanların bilet bahisi de kirasını ödeyemeyen Laz kızı yüzünden mi? 2016'da kurulan Gali platformunun 2018'de Çin'de teknoloji devi ByteDance'e satılmasıyla adının TikTok olarak değiştirilmesiyle hayatımızda yer buldu. Dünya üzerinde 150 milyon ülkede 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Kullanıcılar sadece bu yıl TikTok'ta 10 milyar dolar harcadı. Kullanıcılar uygulamalardan coin alıyor. Bu coinler ise istenirse içerik üreticilerine hediye göndermede kullanılıyor. İçerik üreticileri ise topladıkları bu hediyeleri, coinleri paraya dönüştürebiliyor. Ancak TikTok %50'sini kesiyor. Aylık 1 milyar aktif kullanıcısı var. 2.2 milyardan fazla da indirilmiş. Evet, görüldüğü üzere sen ben kullanmıyorsak bile kardeşinin, annenin, babanın, arkadaşının telefonunda mutlaka var. Çünkü internet kullanıcılarının %20.83'ü orada. Ya hadi her şeyi geçtim, okulu kuruldu bu ülkede. Kimileri hiç yüklemediği için kendisiyle gurur duyuyor. Kimileri date'de ilk sorduğu soru TikTok'un var mı oluyor. Kimileri için ise arkadaşlık kesme sebebi. Kimileri ulan alt tarafı bir eğlencemiz vardı. İnsanların kendisini rezil edişini izleyip eğleniyorduk. Ne güzel tam bir gerizekalı turnusoluydu derken öbür taraftan insanlar da böyle toplum yozlaştı. Ahlaki çöküntü başladı. Kötü örnek oluyor. Zaten bozulmaya çok müsait insanlar olumsuz etkileniyor diyor. Halbuki TikTok'ta diğer bütün platformlar gibi alt tarafı bir uygulama. Onun içini dolduran da o içerikleri oluşturan da bu toplumun ta kendisi. TikTok kendi ürettiği içeriği sunmuyor. O sadece bir araç. Bu bir market ve markette hangi reyon daha çok boşalıyorsa o ürün daha çok dolduruyor. Nasıl ki Twitter gitti, X geldi. Facebook'un modası geçti, Instagram geldi. Messenger devri kapandı, yerine WhatsApp geldi. Kapatılan her bir uygulamanın muadili başka bir uygulama geliyor. Ha işte öylece TikTok kapatılsa yerine muadili başka bir uygulama açılır. Nasıl ki aynı ürünle bin bir çeşit yemek yapma imkanı varsa, yine nasıl ki yemek kötü çıkınca mutfağın ve malzemeleri suçlayamıyorsak işte öylece kabahati uygulamalara bulmak kolaycılığına da kaçamayız. Biz içine neyle dolduruyorsak uygulama o. Ve yine biz ne izliyorsak uygulama önümüze onu koyuyor. Bu platformların suçlama kolaycılığına düşmüş insanlar bir nevi hırsızın hiç mi günahı yok? Bütün suç ev sahibinin hadisesini akıllara getiriyor. Peki çokça eleştirilen, toplum ahlakını bozduğu iddia edilen bu platform gerçekten toplum ahlakını mı bozuyor? Yoksa halihazırda zaten bozuk olan kapalı kapılar ardında yaşananları görmemizi mi sağlıyor? Sadece bir platformla bozulacak ahlak ne kadar sağlam o da ayrıca tartışılır. Kimileri onu açık hava tımarhanesi olarak görüyor. Kimileri ise ya ne olacak ki eğleniyoruz işte diyor. Bu platform insanlara bir çeşit katarsis yaşatıyor. Çok şükür bugün de başkası adına utandık dedirtiyor. Paylaşan etkileşim aldığı ya da 3-5 kuruş kazandığı için seviniyor. İzleyen ise çok şükür ben bunun gibi şaklabanlık yapmıyorum diye seviniyor. Göz ardı edilen nokta sen izlemezsen, ben izlemezsem bu insanlar yine de şaklabanlık yapmaya devam edecek mi? İnsanlar kalbur üstü hayatlarının kıyaslamasını yaparken kim daha anormal, kim sınırları daha çok aşabilir, en absürt, en anormal, en saçma, en sıra dışı benim yarışına girmiş durumda. Gün geçtikçe de çıtayı yükseltiyorlar. Çünkü biliyorlar ki bunlar izleniyor. Arz talep meselesi. Kimi kocasının yanında göğsünü açar, kimi çocuğunun yanında eteğini kaldırır, kimi eşinin kıyafetlerini giyer. Çünkü her dönem farklılık anomali satar, seks satar. İnsandan utanma, ar, hayat duygularını kaldırdığında geriye insanlık namına ne kalır ki? Edep perdesi yırtılmış birine ne söyleyebilirsin ki? O yayınlarda alttan alta tonlarca hakaret geçer. Yayıncı bunu umursamaz. Gelen paraya odaklanmıştır ve sadece para gönderenlere teşekkür etmekle yetinir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TikTok'ta müstehcen paylaşımlara yönelik operasyonlarla son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinin 13'ü tutuklandı. Tespiti yapılan 612 hesapla ilgili de işlemler devam ediyor açıklamasında bulundu. Aralığın 7'sinde ise TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu konu hakkında sunum yapmış. Bizde genelde her konuda fikri çok, bilgisi yok bir kesim var. Şimdi bu kesim şeriat geliyor muhabbeti yapıyor. Neresinden bakarsan bak tam cahillik. Çünkü TCK 226'ya göre müstehcen ürünleri görebilecek şekilde sergilemek suç. Yani aslında yapılmaya çalışılan şey tamamen yasal bir zemine oturuyor. Dolayısıyla ne olacak ya alan razı satan razı diyemezsin. Bu insanlar bunu niye yapıyor şikayeti yaparken
Aslında bunu yapmasını biz istiyoruz. Sen yeter ki saçmala, yeter ki anormalleş. Biz izleriz mesajını alttan alta veriyoruz. Bütün o sosyolojik tanımlamalar, etik ahlak kavramları sorgulamalar, ekonomik çıkarımlar, siyasi analizler ve psikolojik tahliller ekranlarda tartışma programlarında devam edile dursun. Tabi bunların hiçbir işe yaramadan yeni yüzlerle sahne devam ettiriliyor. TikTok'un YouTube'dan diğer tüm platformlardan farkı şu: kullanıcılar çok hızlı bir sürede tanınabiliyor. YouTube'da bu çok zor. Bunun için aylarca yıllarca emek vermeniz gerekiyor. Fakat TikTok'ta öyle değil. Algoritması yeni kullanıcıları hızla popüler yapıyor. Bir saatte 100.000'li rakamlara çok çabuk ulaşılabiliyor. Sürekli yeni videoları önünüze atıyor. Siz daha kaydırırken birkaç saniye bile olsa izlenmiş bulunuyorsunuz. Halihazırdaki kullanıcılar, onlar daimi müşteri. Onların hedef kitlesi ise yeni müşteriler. Hazırlık aşaması da YouTube veya benzeri platformlar gibi uzun değil. Anlık danslar, maskaralıklar, 15-20 saniyelik videolar. Amaç bir şeyler öğrenmek, öğretmek değil, eğlenmek. Bir yeteneğin varsa ya da olduğunu düşünüyorsan ya da birine benziyorsan ya da hiçbir yeteneğin yoksa bile geçip kameranın karşısına rahatlıkla saçmalayabilirsin. TikTok'ta videolar kullan at. Şu an popüler bir video ertesi gün yok olabiliyor. Çoktan next. İnsanların kısa sürede dikkati dağılabiliyor. Kısa süreli bellek durumu. O da buna çalışıyor. Para kazanmak için yarı çıplak yayın yapan teşhirciler, tüm özelini, hadi her şeyi geçtim, yatak odasını paylaşanlar bile var. 1 milyon beğenmede romantik anım var. Tabii ki insanların öyle her şeyden bozulmaya yararlayan ahlak zaten ahlak değildir tezini de anlayabiliyoruz. Fakat toplum etkilenmiyor derseniz kesinlikle yalan. 7 yaşındaki çocuk bile günün büyük çoğunluğunu tablette, telefonda geçirebiliyor. Hanefi Avcı, Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında İstanbul'a ilk gittiğinde Haliç'ten gelen kötü kokuyu kimsenin fark etmemesine, bu koku eşliğinde yemek yemesine, çay içmelerine, hayatlarına devam etmelerine şaşırmışlığını anlatıyordu. İnsan bir şeye sürekli maruz kalınca bir süre sonra duyarsızlaşıyor. Normalin ölçüsü değişiyor. Duyar eşiği yükseliyor ya da düşüyor. O kokuyu her gün teneffüs eden birine bir süre sonra bu normal geliyor. TikTok'ta yayılan kötü kokular gibi. TikTok çıkmadan önce televizyonun bozduğu ahlakımız şimdi de TikTok tarafından tehdit edilmiş durumda. Halbuki bu platformları kapatmakla yok olmuyor o pislikler. Açın bakın TV'lerde gündüz kuşağında memleketinden insan manzaralarına. Anadolu irfanı neymiş anlarsınız. Kimi hiç sevmeyen kesim bile kapatılmasına ilginç bir fikirle karşı çıkıyor. Kesinlikle yasaklanmamalı. Ne güzel bütün orada birikmiş. Bu platform kapanırsa bu şahıslar bir sefer diğer platformları işgal edecek. Biz onları bir yerde toplamışız. O mahalleye de uğramıyoruz diyor. Hükümetin en faydalı hata olabilir diyenler bile var. Halbuki TikTok tam olarak toplumun aynası. Farklı ülkelerde çok güzel kullanım alanları var. Ha bir de bizde batıdan gelen her şeye hayranlıkla yaklaşan bir kesim var. Onlar için dipnot. Medeniyet beşiği olarak gördüğünüz ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Nepal'de bir takım kısıtlamalar yapıldı. Fransa şimdilik resmi kurum telefonlarında yasakladı. Komple kapatılması da söz konusu. Kanada Şubat ayında, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda Mart ayında TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı'nda güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulaması kullanmasını yasakladığını duyurmuştu. Nisan ayında ise Avusturya federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanmasını yasaklamıştı. Gerçekten bu platformlar sayesinde mi psikolojik dejenerasyona uğruyor? Habire tamir edilmeye çalışılan, adına toplum dedikleri bu müessese artık yama tutmuyor. 3-5 kuruş kazanma umudu olan bu insanlar kamera karşısında kendilerini kılıktan kılığa sokarken ekran karşısındaki bizler de kimimiz sinir krizi geçirerek, kimimiz ise gülme krizi geçirerek izliyoruz. Galiba kabul etsek de etmesek de toplum eski toplum değil. O sürekli imrendiğimiz pompon dedeler, nineler okul kitaplarında kaldı. Bu platform kapanınca elbette ki sihirli bir değnek değmiş gibi her şey süt liman olmayacak. Biz başımızı kuma gömmeye devam edeceğiz. Keşke toplumu düzeltmek bir platformun kapatılması ile mümkün olsaydı. Yasaklamalar, kısıtlamalar ne zaman çare oldu ki? Aksine yasaklar insanı cezbediyor ve o yasağı delmek için insanoğlu mutlaka bir alternatif buluyor. Önemli olan toplumsal bilinci arttırıp eğitim seviyesini yükseltip bilinçli, kültürlü, kaliteli insanlar yetiştirebilmek.